Benim dönemimdeki sahil yolunu iki aşamalı söylemem gerekir. Bunlardan bir tanesi sahil yolunun olmadığı dönem, bir de sahil yolu yapıldıktan sonraki dönem diye düşünmek lazım. Sahil yolu olmadanki dönemi söyleyecek olursak, Yenikapı sahilinde odun depolarının olduğunu görürsünüz. Orası odun depoludur. Ve deniz de hemen onun bitiminde başlar. Denizin üzerinde kıyıya çekilmiş, kiraya verilmek üzere bekleyen sandalların olduğunu görürsünüz. Ve İstanbul halkının yazın sıcak gecelerinde özellikle akşamüstleri annelerin çocuklarını alarak eğer o gün Bulvar Parkı'ndaki parka götürmemişse, Bulvar Atatürk Bulvarı'ndaki parka götürmemişse Yenikapı'da sahil yoluna gidilir. Sahil yolunda o bölümde bir de uygun olan bölümlere kurulmuş salıncakların olduğunu görürsünüz. Bunlar işte kayık salıncaklar, beşik salıncaklar, atlı karıncalar gibi çocuklara eğlence veren bölümlerdir. Ve orada geçilen bir zaman olmuştur Aksaray halkı için, Aksaray'da yaşayan insanlar için. Hatta çevrelerden de gelen olurdu. En çok çevre derken nereden gelebilirdi? Mesela bir Samatyalı Yenikapı sahiline gelmezdi. Samatyalı'nın çünkü kendi sahili vardı. Kumkapılı'nın kendi sahili vardı. Herkes kendi sahili üzerinde zaman geçirirdi. Dolayısıyla Aksaray halkındaki Yenikapı sahil yoluna gelenler en çok Şehzadebaşı'ndan, Fatih'ten gelenler olurdu. Sahil yolu açılmadanki dönemi bu şekilde ifade etmek mümkün. Ama bir de 1950'li yıllarda başlayan, istimlakla başlayan, orada da açılan bugün üzerinde yürüdüğümüz, araçlarımızı kullanmış olduğumuz sahil yolunun yapımı var. Bu sahil yolu şeyden başladı, Can Kurtaran'ın oradan başladı, yani Sirkeci'den başladı. Bakırköy, Yeşilköy ve Florya'ya kadar gitti hepimizin bildiği şekilde. O sahil yolunun açılması Yenikapı'daki yaşama, oranın kültürüne çok büyük farklılıklar meydana getirdi. Yani bu farklılıklar neydi? Artık orada eskisi gibi çay bahçeleri yok. Salıncakları pek rastlamıyorsunuz. Adeta İstanbul halkı, Aksaray halkı daha doğrusu o sahil yolunun açılmasıyla kendilerine bir ihanet edildi gibi oraya küstüler, gitmemeye başladılar. Ama orada da yeni bir hayat başladı, her şeye alışıldı. Dolayısıyla yeni açılan sahil yolunda böyle bir değişiklik oldu. Çünkü eski sahil yolunun üzerine baktığınız zaman o zamanın en ünlü gazinolarından bir tanesi meşhur Çakır Gazinosu vardı. Belki bunu başka konuşmacılar, başkaları da ifade etmiş olabilirler. Çakır Gazinosu dönemin ünlü sanatçılarının sahne almış olduğu denizin üzerinde bir tahta iskelenin üzerine oturtulmuş bir gazinoydu. Ve mütevazi bütçesiyle herkesin gidip orada eğlenebileceği bir mekandı. Tabii sahil yolunun açılması, orada yapılan istimlaklarında bunların hepsi kalktı. Sonra bu eğlence mekanları Yenikapı'da daha çok Yenikapı tren istasyonuna yakın mekanlara falan geldi. Ama tabii eski İstanbullular içinde fazla bir heyecan yaratmadı. Bu şekilde o sahil yolunu ifade etmek mümkün. Ki bu çok enteresan. İstanbul'un bu meyhane kültürü, daha doğrusu içkili lokanta kültürü Osmanlı'dan gelen bir gelenek esasında. İstanbul biliyorsunuz farklı toplulukların yaşamış olduğu mekanlar. Yani burada Ermeni vatandaşlar var, Rum vatandaşlar var, Müslümanlar var. Fakat Ermeni, Rum, Müslüman hepsi bir arada yaşıyor. Hepsi birbirinin kültürü birbiriyle aşağı yukarı, mutfakları dahil hepsi birbirine karışmış vaziyette. Şimdi İstanbul'un meyhane kültürüne baktığınız zaman Yenikapı'yı önünüze alıp denize baktığınızda sağ taraf Samatya ve sol taraf Kumkapı. Kumkapı Ermeni vatandaşların, Ermeni meyhane sahiplerinin işlettiği meyhaneler, mekanlar. Sağ tarafta Samatya tarafı da Rumlara ait mekanlardır bunlar. Ve bu mekanların en büyük özelliği bunlar esasında aile işletmeleridir. Mesela bir meyhane sahibi veya bir lokantanın sahibinin üst tarafı evidir. Evinde bir kızı vardır, bir de karısı vardır. Aşağıda sattığı yemekler, mezeler
Yukarıda evinde yapılan mezelerdir. Aşağıda servis edilerek yapılır. Ve o günün eğitimi, o günün anlayışı içerisinde çocuklar daha doğrusu çocuklar büyüklerin yanına sokulmazlardı. Ben buraya gireceğim iddiasına bulup oraya girmeye uğraşan çocuğu pek görmezdiniz. Ancak o yaşa gelmiş artık ailesi tarafından öyle bir mekanda bulunmasının mahsuru olmadığı aile tarafından kanaat getirilmiş. Aile büyüklerinden bir tanesinin yanında gelir o mekanları taramaya çalışırdı. Tek başına gelirse zaten onun mekan sahibi kovardı. Derdi hadi git evine derdi, gönderirdi. Bu son derece yaşanmış bir şeydir. Bir de en önemlisi bu mekanlara gelenler akşam üzeri işinden çıkmış evine giderken uğrayıp orada bir dem alıp evine gitmeyi düşünen kişilerdir. Orada bir sosyal yaşamdır. Edindiği ahbapları vardır. O ahbapların buluştuğudur. Oturulur, konuşulur. İşte bir iki mezeyle önüne konulan içkiyi yudumlayarak günü bitirirdi. Şimdi çok enteresandır. Eğer çok beğendiği bir meze falan varsa zaten onun ikincisini istemek şansı olmazdı. İstediği zaman meyhanecinin lafı şuydu: git karnını evinde doyur derdi. Burası karın doyurma yeri değil derdi. Böyle bir şeydi. Tabii her iki tarafında yapmış olduğu farklı kendilerine göre mezeler vardı. Mesela balık türü meze yapanlar vardı. Farklı türde yapanlar vardı. Kumkapı bu konuda Samatya'ya göre daha zengin bir mutfağa sahipti. Ermeni mutfağı denilen mutfak daha zengin bir mutfak. Yani bu Aksaray'ın meyhane kültüründen bahsederken bunlardan bahsedilir. Pazar içerisinde, Aksaray pazarının içerisinde bir içkili lokanta veya kafeterya zaten göremezsiniz. Görürseniz bir çay ocağı görürsünüz. O çay ocağı da oradaki esnafın çay ve kahve ihtiyacını gidermek için ortaya açılmış mekanlardır. Çok detayına girmeye gerek yok ama özünde anlatmak gerekirse böyle bir yaşantısı vardı Aksaray'ın, söyleyebilirim. Yani çok evveliyatını bilemiyorum ama mesela o dönemde Abdullah Yüce diye bir sanatçı vardı. Herkes tarafından çok sevilen, benimsenen bir şarkıcıydı. İşte Bediye Akartürk hatırladıklarımdan. Zeki Müren yeni başlamıştı. Zeki Müren'in 1960'lar falandır hatırladığım kadarıyla sahnelerde görünmeye başlayışı var. 50'lerin sonudur. Zeki Müren gelirdi. Mediha Demirkıran gelirdi. Bilinen şeyler. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Herhalde çok. Ama İstanbul halkı bir de şeye çok meraklı. İstanbul halkının en büyük merakı fasıla meraklıydı. Fasıl dinlemeyi çok severdi, anlayarak dinlerdi. Yani her akşam o tür gazinolarda açılış bir fasıl heyeti tarafından icra edilir. Ondan açılırdı. Ve her akşam değişik makamlar icra edilir. Bir akşam rast yapılmışsa ertesi akşam rast yapılmazdı. O akşam mesela Hüseyin'i yapılır ve hatta Hicaz yapılır veya Nihavent yapılır. Ve günün şartlarına, günün neşesine ve iklimi şartlarına göre makam seçilirdi. Yani çok seçiciydi İstanbul halkının bu konudaki kültürü çok çok değerlidir. Hatta İstanbul halkı musikiye o kadar aşinadı ki bakın çok enteresandır. Meyhanelerden bahsederken birdenbire ezandan bahsetmek belki tuhaf olacak ama İstanbul camilerinde, minarelerde okunan ezan her vakte göre değişik makamlarda icra edilirdi. Buna örnek vermek gerekirse bir sabah namazının ezanı sabah makamında çok iyi kıraat eden, bu makamı iyi bilen bir müezzin tarafından okunur. Öğlen namazı genellikle rast makamı seçilerek yapılan bir makamdır. İkindiye gelince tabii ikindi öğlenden ve şeyden daha farklı olması gerekir. Onu da ikindiyi de genellikle Hüseyini veyahut da rast makamında kıraat ederler. Şimdi akşam ezanı daha farklıdır. Çünkü akşamda artık gün bitmiş, günün vermiş olduğu bir hüzün vardır. Hüzünü insana yansıtabilecek en yakın makam da bilinen hüzzam makamıdır. Genelde hüzzam okunur. Ama bunu kıraat eden, bunu okuyan
müezzinler gerçekten bu makamı bilerek okurlar. Sıradan müezzinler çıkartılmazdı. Müezzinler bu konuda eğitim almış kişilerdi. Ve bunları mikrofondan değil, onların kendi yalın sesinden dinlerdi ki bana göre daha uhrevi olurdu kendi sesinden dinlemiş olmak. Bir de şunu da belirtmek isterim. Yatsı namazı çok farklı bir makamda kıraat edilirdi. Dil, haşaveran diye bir makam. Bugün ismini duymadığımız, çok müezzinin bilmediği bir makam. Bu makam hattizatında Hüseyini ve Iraki makamların karışımından elde edilmiş, ortaya çıkmış bir makam. Bu makamla kıraat edilirdi. Ondan okunurdu. Ve gerçekten bu ezanları dinlerken sizi başka alemlere götürür, huşu içerisine dinlerdiniz. Verilen selalar genellikle Hüseyini makamında verilirdi. Hüseyini makamı o iş için kullanılan bir makamdı. Bunu da musikiden bahsetmişken, eğlencelerden bahsederken bundan da bahsetmek uygun olur diye düşündüm. Kahvehaneler esasında onun başlangıcı kıraathanedir. Yine kıraat edilen yerdir. Bu yani oyun oynanan, tavla oynanan mekan haline çok sonradan gelmiştir herhalde. Ama ben bunun kıraathane olarak yaşanan halini son zamanlarda olsa hatırlıyorum. Bir de büyük kıraathanelerde mesela bilardo salonları vardı. Salonlar değil, bilardo masası vardı. Bir bilardo masası mutlaka olurdu. Aksaray'da İstanbul'un ünlü bilardocularına girip de orada ıstaka tutmuş olduğu mekan Kurdoğlu Kıraathanesi'ydi. Kurdoğlu Kıraathanesi masasının nizami boyutlarda oldu. Çünkü bir bilardo masası göründüğü gibi 4 ayak üzerine verilmiş bir tablodan ibaret değil. Altındaki mermer üzerindeki şahısıyla falan çok özenle seçilip çok özenle işçilik isteyen bir şeydir. Yapıya sahiptir. Oradaki bilardo masası ustaların girip de oynamış olduğu yerdi. Ve seven bu gösteriyi seyretmek isteyenler de gelir orada o masanın etrafında oturur. Kimisi çayını kahvesini içer. Maçı da seyrederdi. Kahve kültürü diye bilinen oyun, kağıt oyunları, tavla falan vardı. Ama satranç bile vardı bazı kahvelerde. Ama fazla da ilgi görmezdi nedense. Ama vardı yani. İsteyen gidip bir satranç istediğinde onu masasına getirecek kıraathaneler vardı. Tabii bunlar zamanla kayboldu. Yerine okey denilen bir oyun çıktı. Bugün İstanbul'da hala da kahvelerde oynanan. Ama İstanbul'da kahvelere bunun okeyinin falan girmesi çok geç olmuştur. Esasında bir sosyal toplanma alanıydı kahveler. Bana göre en büyük yanlışı kadınların bu mekandan istifade edememesiydi. Kadınları bırakın kahveden içeri girmesi, önünden geçmeleri bile yadırganırdı. İstanbul'un kahve kültüründen fazla detaylı anlatılacak bir şey görmüyorum ama vardı yani. Bu bir kültürdü. Kıraathanede hakikaten içeride birkaç kitabı bulunduran, günlük gazeteleri bulunduran çok kıraathane vardır. Bunları da gördük, bunları da yaşadık. Atatürk Bulvarı bizim çocukluğumuzda rahatlıkla bisiklete bindiğimiz bir mekandı. Çünkü üzerinde trafik yok. Düz bir asfalt. Biz bisikletimizle Saraçhane başına kadar çıkar. Saraçhane başına o trafik ışıkları yeni konmuştu. Trafik ışıklarının yolu değerlendirmesi de şöyle olurdu. Unkapanı tarafından gelen trafiği kırmızı ışıkla kestiğinde yol boşalır. Biz de o sırada alt taraftan bisikletlerimizi atlar, o Aksaray'a kadar oradan hızlıca ellerimize bırakarak aşağıya kadar, Valide Camii'ne kadar gelirdik. Atatürk Bulvarı üzerinde, esasında Atatürk Bulvarı'nda bugünkü o binaların, yani Emlak Bankası bloklarının olduğu yer falan, orada İstanbul'un, eski İstanbul'un yangın yerleri olarak söylenen yerler esasında. Hatta Belediye Sarayı'nın arka tarafları da Bizans döneminden kalma mağaralar vardı. O mağaralarda yaşayan gariban insanların olduğunu biliyorum. Çünkü biz Vefa Lisesi'ne giderken Aksaray'da oturuyoruz, okul Vefa Lisesi. Zaman zaman arka yoldan yürüyerek, orası böyle bir tarla gibi bir yoldu. Oradan dağ kestirmede yürüyüp o mağaraların önünden geçerdik.
Ve orada o insanları biz görürdük yani. Böyle bir şey vardı. Sonradan apartmanlar yapılmaya başladı şeyde. İlk yapılan apartman şöyle söyleyeyim, bugünkü Oruç Gazi Okulu'nun karşısındaki Bulvar Palas'la başladı. Sonra işte yanında işte Zerrin Apartmanı vesaire böyle yukarıya doğru gitti. Ama onlar İstanbul'un böyle zengin kesiminin tercih ettiği, çünkü önü açık, önünde bir bulvar var. Çok kıymetli mekanlardı. Bunu söylemek var. Bir de en önemlisi, benim mezun olduğum Oruç Gazi İlkokulu da o bulvar Atatürk Bulvarı'nın üzerinde. Atatürk Bulvarı'nın bittiği noktada Valide Camii var. Bildiğimiz Valide Camii, ama Valide Camii'ye baktığınız zaman her taraftan, çünkü etrafında gördüğünüz gibi geçitler falan yok. Ortadaki o zaman zaman 1960'lı 50'li yıllardan sonra yapılan, istimlaktan sonra yapılan, ortada bir trafiği idare etsin diye yönlendirsin diye ortada bir göbek vardı. O göbek falan yoktu. Doğrudan dört yol ağzı, bir yol doğru karşıya geçer. Öbür yol Topkapı'dan Laleli'ye çıkar. Yani bir de şunu söylemek lazım. Aksaray'dan Laleli'ye kadar, Koskaya'ya kadar giden yolun ortasında her iki tarafta ağaçlarla bezenmiş bir yaya yolu vardı. Yani siz, İstanbul halkı genellikle vasıta kullanmaz. Çarşıya, kapalı çarşıya falan gideceğiz ama yürüyerek gidilir. Sıcak yaz günlerinde o iki ağacın arasında açılan yoldan terlemeden gölgede yürüyüşünüzü yapardınız. Sonra onlar 1950'de yapılan istimlak, 1960'ta tamamen yok edildi. Zaten Aksaray'ın çehresi değişti. Yani yapılan düzenlemenin son halini biliyorsunuz. Beyazıt Meydanı değişti her şeyden önce. Beyazıt Meydanı çok mükemmel bir meydandı. Ortada bir havuz, Cumhuriyet Bayramı'nda, resmi bayramlarda falan o havuzda ışıklı gösteriler yapılır. Tramvay onun etrafından döner. Şimdi şeydir mesela, Eminönü'nden kalkan tramvayın iki hattı vardır. Bir Edirnekapı istikameti, bir Topkapı Yedikule istikameti. Yedikule istikametine gidecek olanlar bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olmuş olduğu yoldan, Kosko'dan aşağı inerek Aksaray üzerinden gider. Edirnekapı'ya gidecek olanlar da havuzun etrafından dolaşarak Vezdecilerden, Şehzadebaşı, Vezdeciler, Fatih, Karagümrük, Edirnekapı'ya gelir. Dönüş ring bu şekilde tamamlanırdı. Şimdi Aksaray'a geldiğiniz zaman Aksaray'da Aksaray'a inmek bir defa dik bir yokuştan iniyorsunuz. Hatta tramvaylar Koska'ya geldiklerinde durur, vatman iner, tekerinin altında papuç tarzında yapılmış bir fren parçası, zincire bağlı bir fren parçası koyarak tramvayın frenlemesine yardımcı olmaya çalışırdı. O kadar dik bir iniş vardı. Aksaray'a geldiğiniz zaman karşınıza Aksaray Karakolu çıkar. Aksaray Karakolu bir noktadır. Aksaray Karakolu'ndan sağ tarafını takip ederseniz Murat Paşa üzerinden orası Taşkasap, Fındıkzade, Şehremini, Topkapı. Sol tarafından hemen dik çıkan yokuş Cerrahpaşa'ya çıkar. Cerrahpaşa'ya çıkar. Cerrahpaşa tramvayı işlemezdi. Cerrahpaşa'da tramvayı şeyi yoktu. Çalışması yoktu. Sol tarafa direkt girdiğiniz zaman o yol Yedikule Samatya yoludur. O yol da Yedikule'ye önce Samatya, Etyemez, Samatya, sonra Yedikule. Ring bu şekilde olurdu. Ama ortada bir Aksaray Karakolu vardı. Aksaray Karakolu da ünlüydü. Şimdi Aksaray Karakolu'nu önünüze aldığınız zaman sağ taraftan bir yokuş yukarıya çıkar. O yokuş, yol çıkar daha doğrusu. O yokuş Horhor Caddesi'dir. Horhor Caddesi takip ederseniz sonuçta bugün bulunduğumuz Saraçhane'ye çıkarsınız. Ve bizim okulumuzun, ilkokulumuzun olduğu, Cibali Kız Ortaokulu'nun olduğu, Hayriye Lisesi'nin, eski Hayriye Lisesi'nin, yanmadan önceki Hayriye Lisesi'nden bahsediyoruz. Olmuş olduğu yokuştur orası. Ve o yokuş üzerinde en önemlisi Hamdullah Sufi Tanrıöver'in konağı vardı. Hamdullah Sufi Över'in Tanrı konağı bizim için o tarihte çocuk önünden geçerdik okula giderken, ilkokula giderken. Bizim için çok gizemli bir yerdi. Kapı, büyük bir kapı. Acaba kapıların arkasında ne vardı? Ve hepimiz çocuklar merakla o kapının arkasında ne olduğunu düşünür dururlardı.
Ve İstanbul'un belli noktalarında akan çeşmeler var. Acı su tabir edilen bir çeşmeler vardı. Mesela Hamdullah Sufi konağına indiğiniz zaman hemen solda ki sokağın başında devamlı akan bir acı su vardır. Bu acı su daha çok İstanbul'da ulaşımın at arabasıyla olduğu dönemlerdir bu bahsetmiş olduğumuz, konuştuğumuz dönemler. O dönemde at arabalarını çeken atların yıkandığı, su içtiği, temizlik ikmalinin yapıldığı noktalardır. Arabacılar çeker oraya, kovalarına doldurdukları suyla o çekiyi yapan atını serinletirdi yaz aylarında. Ve arabasını yıkardı. Biraz daha aşağı inerseniz yol düzlendiğinde yani şeye gelmeden, yolun bitimine gelmeden orada da bir acı su akardı ve bunlar soğuk akan acı sulardı. Soğuk akar, bayağı soğuktu. Hatta şey yaparlardı, o çevrede oturan yakın kişiler yaz aylarında kavun veya karpuzu onun biriken havuzun içerisine koyup serinlemesini temin ederlerdi. Bu da o günden kalan, bugün hatırlanacak olaylardan, yaşantılardan bir tanesidir yani. 2 katlı, basit bir yapıydı yani. Önünde her zaman Türk bayrağı olan, hafif bir hatırladığım kadarıyla teras vari bir balkon, üstte bir balkonu vardı. Balkondan çünkü bayrak asılırdı. Bayrak orada dururdu. Hatırlıyorum şu anda sarı boyalı bir normal bir binaydı. Öyle şatafatlı, şaşalı falan değil. Aksaray'ın en önemli şey Aksaray'ın postanesidir. Yeni Kapı'ya giderken Aksaray'dan çıkıp Yeni Kapı'ya girdiğiniz zaman bir Aksaray postanesi vardır ki dillere destan bir postanedir orası. Yani orada merdivenlerden çıkılır. Baktığınız zaman gerçekten PTT denen yani devletin varlığını hissetmiş olduğunuz size o duyguları veren bir yapıydı. Onlar bildiğim kadarıyla Cumhuriyet'in ilk 10. yılında yapılan binalar olduğu söylenirdi. Bir de hiç hatırlanmayan olaylardan bir tanesi de Valide Camisi'nin karşısında Muvakkithane denilen bir yer vardı. Muvakkithane bilirsiniz zaman ayarlanan yer. Orada bir saat vardır. O saat ayarını söylenen oydu. Doğruluk payı ne kadardır onu bilemiyorum ama ayarını Kandilli'den aldığı söylenirdi. Ve herkes kolundaki saati veya cebindeki saati çıkartıp orada ayarına bakardı. Eğer değilse oradan ayar alarak saatini ayarlayıp hayatına devam ederdi. Bu Aksaray'da çok önemli noktalardan bir tanesidir. Aksaray deyince bunu da yapmamak lazım, yadırgamamak lazım. Tramvay zaten çarşı içerisinden dönüyor. Onun orada bir halk evi var. Halk evi muhteşem bir halk evi. Her haftanın belli günlerinde Aksaray halkına hizmet veren, belli bir gün kadınlara biçki kursu, dikiş kursu veren, zaman içerisinde okuma yazma kursları olan, spor mesela oranın bir güreş antrenörü vardı. Gençlere güreş dersi verirdi. Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum ama vardı yani bunlar. Müthiş bir şey vardı. Sahnesi olan bir salonu vardı. Çevredeki okullar sene sonu müsamerelerini oradan gün alarak orada yapmaya çalışırlardı. Yaparlardı da ve çok da başarılı olurlardı. Ama halk evlerini hiç unutmamak lazım. İstanbul'un yaşamında Aksaray Halk Evi çok büyük değerdir ve çok büyük hizmetler vermiştir. Bunu hiçbir zaman yapmamak lazım. Devreden çıkartmamak lazım, hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Eğlence merkezi sahildeki eğlence yeri diyelim ama bugünün anlayışıyla bunlar eğlence yeri değil esasında. Mesela sizin için bugün bir çay bahçesi eğlence yeri değildir. Bir toplanma yeridir. Öyle bir alandır. Bir çay bahçesi vardı. Yaz aylarında dışarıda oturulduğu için nargile içenler rahatlıkla nargile içer. Çay kahve içildiği. Tabii çay bahçelerinin kıraathanelerden ve kahvelerden olan farkı
Kadınların da buraya aileleriyle beraber, kocalarıyla beraber, çocuklarla beraber gelmiş olmalarıydı. Farklılığı oydu yani. İşte ortaya o günün isimlerinden artık bunu isim olarak telaffuz etmekte mahsur yok. Recep Özgen Çay Bahçesi diye bir şey vardı, bilinen bir mekan vardı. En büyük özelliği de çay istediğin zaman çay semaverle gelirdi ortaya. O semaver öyle ayarlanır ki kaç kişisiniz? 4 kişiyseniz 2'şer bardak çay içecek kadar dem ve su konarak getirilmiştir. Gelir orada kendiniz çayınızı doldurur, suyunuzu yapar. Bu bir keyif yaşanırdı. Onun dışında daha önce bahsetmişizdir belki. İşte salıncakların olmuş olduğu Luna Park tarzında yerde. Bunlar yani bayram yerinde kurulan, bayrama münhasır düzenlenmiş, açılmış mekanlar değil. Orada yaz boyunca, yaz sonuna kadar iyi havalarda duran, işte birkaç tane o günün şartlarına göre salıncak, bir de şey olurdu mesela, atış poligonu falan diye böyle gençlerin heves edip yapmak istediği aktiviteler olurdu. Bunun dışında fazla bir eğlence yoktu. Yani eğlenceli de bahsederken zaten şeyden bahsetmiştik. Gazinolardan bahsetmiştik. Onları sahili olarak düşünmemek lazım diye düşünüyorum ben. Vefa Lisesi'nin karşısında, yani bizim Vefa Lisesi'ndeki spor salonunun, Vefa Lisesi'ndeki spor salonunun üzerinde laboratuvarlarımız vardı ve müzik odası vardı. Onun basketbol sahasının yanında da kütüphanemiz ve onun üzerinde de kimya ve fizik laboratuvarları vardı Vefa Lisesi'nde. Onun tam karşısında yolun baktığınızda yolun öbür yakasında, yani Vefa Bozacısı'ndan Veznecilere doğru yürürken köşede ahşap bir köşk vardı. O köşk İmam Hatip Lisesi'ydi. İmam Hatipli arkadaşlarımız vardı orada bizim. Biz Vefa Lisesi'de okurken Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda onlardan biz çok maç yapmışızdır. Ama biz onları hep yenerdik. Böyle eski bir şeydi, konaktı yani. Sonra o taşındılar. Hatta bildiğim kadarıyla veyahut da yanlış da olabilir. Fatih tarafında, Çarşamba tarafında galiba bir yere geldi, taşındılar. Uzun süre kalmadılar orada onlar. Vardı yani şeyde, tam Vefa Lisesi'nin karşısında köşede ahşap binaydı. Evet. O tarihte tabii bir şey vardı, en önemlisi. Öğrencilerin başına giymiş olduğu şapkalar vardı. Ondan da bahsetmek lazım esasında. Öğrenci kıyafeti bir şapkayla tamamlanırdı. Mesela lise, klasik lise ve ortaokullardaki şapkaların kenarında sarı bant bulunurdu. Ticaret lisesindeki öğrencilerin giymiş olduğu şapkanın etrafındaki bantın rengi kırmızıydı. Meslek liseleri diye geçmiyor o zaman, Sanat Enstitüsü ve İmam Hatip Okulu, onlar aynı statüdeydi. Onların şapkalarının etrafındaki bant yeşil banttı. Lisedeki gelmişlerin giymiş olduğu şapkanın kenarında ayrıca aynı renkten çok ince bir şerit olurdu. Onlar lise öğrencilerin giydiği şey. Sonradan bu gevşedi. Bir de şey var tabii, geçmişte öğrenciliğin de bir disiplini var. Böyle alelade bir kıyafetten kimse okula gitmiyor. Bugün görüyoruz işte kot pantolonla, montla, kazakla okula giden öğrencileri görüyoruz. Hayır, mutlaka ceket giyilecek. Mutlaka ve mutlaka kravat takılacak. Yani bu mazereti yoktu bu işin. Ve herkes tertemiz, pırıl pırıl o disiplin içerisinde gelirdi. Bir disiplin vardı. Bunu da İstanbul'un, geçmiş İstanbul'un kültürü olarak hatırlamak ve yaşamak gerekir. Bugünkü belediye sarayının tam karşısında, yani şu anda orada arkeolojik bir takım şeyler var. Eserler var, duruyor. O bölge Bulvar Parkı'ydı. Saraçhane Parkı değildi. Oranın adı Bulvar Parkı diye geçerdi. Bulvar Parkı
Çok bakımlı, çok temiz, kat kat yapılmış bir parkta. İçerisinde göletleri var. Öyle salınacak falan yok ama çok asude, çok temiz bir yer. Genellikle oradan baktığınız zaman zaten Yeni Kapı'yı falan net görürdünüz. Görürdünüz. Bir de vardı, etrafta yüksek binalar olmadığı zaman lodos havalarda rüzgar denizden karaya doğru estiği için Yeni Kapı'dan geçen trenin ray sesleri yukarıya bulvara kadar gelirdi. Baktığınız zaman oradan iyi havalarda pırıl pırıl Yeni Kapı'yı çok yakınınızdaymış gibi görmeniz mümkündü. Ama iki kelimeyle ifade edilir, fazla bir şey söylenemez. O anı yaşamak lazım. Yaşamadı. Ben yaşadığım için şanslıyım. Yaşamayanları da şanssız görüyorum. Bir de bizim için 1950'li yıllarda, zannedersem 54 yılı falan da hatırladığım kadarıyla Fevzi Çakmak'ın cenazesini geçirmişlerdi Saraçhane'den. Biz o zaman Saraçhanebaşı İlkokulu'ndaydık. Kalabalığın içerisine bizi okul idaresi bırakmadı tabii. Kimseyi bırakmadı. Kapılar kapandı. İyi bir kalabalık vardı. O 1954 olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ona bakmak lazım. 54'te Maraşal Fevzi Çakmak'ın Edirne Kapı'ya cenazesi götürürken oradan geçmiştir. O kalabalık da bugün hala ben gözümün önündedir. Yani farklı bir görüntüydü. İstanbul'un sınırları Topkapı'da, Edirne Kapı'da, surlarda bitiyor. Yedikule'de bitiyor. Ondan sonra zaten sur dışı diye geçiyor. Dikkat ederseniz orada bugün hala da olan mezarlıklar vardır. Çünkü mezarlıklar genelde hepimiz biliriz. Şehrin dışında bir yere tercih edilir. Oralar kullanılır. Mesela İstanbul'un en son noktası Şişli Camisi'nin olduğu noktadır. Şişli'den sonrası İstanbul'un dışıdır. Şişli Camisi'nden sonra bugün hala da yürüdüğünüzde orada mezarlıkların olduğunu görürsünüz. Yani hemen Şişli Camisi'nin biraz ilerisine yürüdüğünüz zaman orada bir Ermeni mezarlığı vardır. Neden tercih? Çünkü şehir dışıdır burası. Asri mezarlık diye bugün yaptığın Zincirlikuyu mezarlığı niçin oradadır? Çünkü İstanbul dışındadır. Oraya yerleştirilmiştir. Şimdi biz tabii Aksaray'a, Fatih'e dönecek olursak bu surların dışında olan bölgede bahçeler var, bağlar var ve meyve ve sebze yetiştiriliyor. İstanbul'un hemen hemen her semtinde, Aksaray'da olsun, Fatih'de olsun bostanlar var. Yani sebzesini, meyvesini Aksaraylı, İstanbullu kendi çevresindeki bostanından mevsimine göre alıyor. Yani bir domates mevsiminde hatta çok iyi hatırlıyorum. Bunların hepsi bizim komşularımız tabii. Onlara gider, bahçeye girerek domatesimizi kopartır, parasını öder, evimize gelir. Hatta sebzenizi, patlıcanı, biberi, fasulyesi falan her şey oradan gelirdi. Şimdi Edirne Kapı dışında da birçok bağlar var. Birçok bahçeler var. Mesela bunlara bir misal vermek gerekirse bugün hala daha sur dışına çıktığınız zaman bazı otobüs duraklarında enteresan isimler görürsünüz. Mesela Bağlar diye bir durak vardır. Şimdi dersiniz ki ya Bağlar'ın buraya ne alakası var? Sağ tarafımda Koç Hastanesi var. Sol tarafımda bir bisküvi fabrikası var. O öbür tarafta sanayiler var. Ama buralar o dönem şehrin dışı. Şehrin dışı. Ve ben bunu biraz hayal meyal hatırlıyorum. Çünkü herhalde 5-6 yaşlarındaydım. Topkapı'ya kadar İstanbul ahalisi tramvaya biner. Evinden yapmış olduğu piknik sepetiyle, o zaman piknik adı da kullanmazdı, mesire denirdi. Mesire sepetiyle Topkapı'ya kadar gelir. Topkapı'da indikten sonra suru geçersiniz. Surun dibinde bekleyen faytonlar vardır. Faytonlara binerek bağlardan hangisini istiyorsanız giderdiniz. Benim rahmetli babam üzüme çok meraklıydı. Numune Bağları diye bir bağ vardı. Oraya giderdi. Götürmüştü bizi de. O numune bağların olduğu yer bugünkü Koç Hastanesi'nin olduğu yer. Zaten Koç Hastanesi olmadan önce de General Electric motor ve ampul fabrikasıydı.
Sonradan Koç Hastanesi'ne dönüştü. Şimdi buraya giriş çok enteresan. Kapıdan girerken bir duhuriye ödüyorsunuz. Duhuriye işte o günkü parasıyla 5 kuruş, 10 kuruş veya 20 kuruş gibi bir rakam. Size çok ufak bir bilet veriyorlar. O biletle içeriye giriyorsunuz. Bir çardak gösteriyorlar. Bu çardağın altında oturuyorsunuz. Çardak üzerinde üzümler var. Sonra kapıdan girerken duhuliyeye verip almış olduğunuz bileti sonra sizden bir görevde alıyor. Size bir sepet üzüm getiriyor. O sizin o günkü meyvenizi falan şey yapıyorsunuz. Ve orada yetiştirilen bir üzüm cinsi var. Çok şey yapıyor. O yapıncak üzümü bugün unutulmuş bir üzümdür. Yapıncak üzümü. Kınalı yapıncak diye geçer. Bu bölgeye has bir üzümdür ve oradan çıkmıştır. Oradan çıkmıştır yani. Şimdi Edirne Kapı tarafına gelecek olursanız Edirne Kapı'ndaki bağların, bahçelerin durumu daha farklı olduğu söyleniyor. Ben o dönemi yaşamadım. Sadece benim Vefa Lisesi'ndeki tarih hocam rahmetli Reşat Ekrem Koçu'ydu. Ondan intikal eden kulağıma da kalanlardan konuşuyorum bunu. Mesela meşhur bestekar Mustafa Çavuş'un orada bir bahçesi var. O bahçede meyve ve üzüm yetiştiriyor. Hatta bugün çavuş üzümü diye bilinen üzümün ortaya çıkışı, o üzümü türeten, o üzümü yetiştiren Mustafa Çavuş. Zaten onun ismine izafeten ona çavuş üzümü denmiş. Mesela bilinen, bugün İstanbul'da manavlarda görülüyor mu hala daha bilemiyorum. Mustafa Bey armudu diye bir armut vardır. Mustafa Bey armudu Mustafa Çavuş'un ismine izafeten o ismi vermiştir. Ve onun türevi, o cinsi o geliştirmiş, o yetiştirmiştir. Bunları da unutmamak lazım. Orası benzerlik ama onun arasında bir sürü bağlar, bahçeler var. Hatta bununla ilgili ben size bir 4. Murat öyküsü anlatayım isterseniz. 4. Murat biliyorsunuz tebdili kıyafet olarak işte bağları, bahçeleri, oraları, bu her yere dolaşan bir şey. Bir gün tebdili kıyafet etmiş bağları dolaşırken bir Bektaşi'nin bağına giriyor. Bakıyor bayağı alan ve üzüm yetişiyor her tarafta. Pırıl pırıl. Tabii Bektaşi onun padişah olduğunu bilmiyor. Diyor ki bu kadar üzümü ne yapıyorsunuz diyor. Sonradan idrak ediyor. Bu diyor padişah beni şey yapıyor diyor. Vallahi efendim diyor işte yiyoruz diyor. Ya bu kadar üzümü nasıl yersiniz? Ye bitmez bu diyor. Ya yiyemediklerimizi eşe dosta veriyoruz diyor. Padişah diyor ki senin bu kadar eşin dostun mu var diyor. Ya efendim diyor şimdi diyor onlara da veriyoruz. Geriye kalanlar oluyor diyor. Biz onları diyor fıçıya basıyoruz diyor. Önce padişah diyor ki ya siz şarap yapıyorsunuz desene diyor. Vallahi Haşmet'im biz diyor fıçıya basıyoruz. Mevlam ne verirse onu içiyoruz diyor. Şarap olursa şarap içiyoruz, sirke olursa sirke içiyoruz diyor. Bu öykü de böyle anlatılan bir öyküdür. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Esasında Aksaray'da bizim çocukluğumuzda ekmek fırınları ve simitçi fırınları vardı semtlerin. Bugünkü gibi herkesin evinde fırın yok ve evlerde de börek yapılır. Veyahut da tatlı yapılır. Bir fırında pişirilmesi gereken bir yiyecek yapılır. Bu yiyecekler anneler tarafından yapılır, çocukları tarafından da fırına götürülür. Fırına atılır, fırıncı size bir tane fiş verir, der ki bir saat sonra gel al der, gidersiniz. Onun fiyatı da, pişirme fiyatı da bir ekmek fiyatıdır. Bir ekmek eğer 10 kuruşsa tepsinin pişirme fiyatı da 10 kuruştur. Verirsiniz, tepsini alır eve getirir. Evde de böyle afiyetle yersiniz. Bunu da unutmamak lazım. İstanbul'un yaşanan kültürlerinden bir tanesidir bu. Tabii İstanbul'daki evde yaşantımızın devam edebilmesi için evde tencerenin kaynaması lazım. Evde çay pişmesi lazım, su kaynatılması lazım. Bu işi yapabilmeniz için bir ocağa ihtiyacınız var. Ocağa da yakıt lazım. Yakıt da ya kömürdür ya odundur. Bugün nasıl evde tüpünüz bittiği zaman tüpçüyü bekliyorsunuz. Evde eğer yemek pişirdiğiniz baltızı çalıştıracaksanız onun kömüre ihtiyacınız var. Gidersiniz kömürcüden kömür alırsınız. Ve hemen hemen her evin böyle bir eski gaz tenekesinden veya peynir tenekesinden bazı bir kömür tenekesi vardır. Götürür mahallenin kömürcüsünden kimse kesesine göre kömürünü alır. Getirir onu yakar evinde onunla yemeğini pişirir. Veyahut göreceği işini görür. Zaten banyolar
Genelde evlerde banyo yok. Yani böyle sonradan çık evlerde banyoların yapılmış olması, duşun ortaya çıkmış olması. Evlerde zaruri ihtiyaçları gidermek için çok ufak su ısıtarak banyo yapılacak çok ufak bölümler olur falan. Genellikle şey vardı yani semt hamamları vardı. Semt hamamları hemen hemen her hafta insanların gittiğiydi. Haftanın belli günleri kadınlara mahsus olurdu. O gün sadece kadınlar alınırdı. Onun dışındaki günlerde yani sabahın kör saatinden akşamın geç vakitlerine kadar temizlik ihtiyacını, banyo ihtiyacını semt hamamlarına gitmek için. Mesela Aksaray'da ünlü hamamlardan iki tane hamam vardır Aksaray'da. Bunlardan bir tanesi Horhor Hamamı'dır, öteki de Sofular Hamamı'dır. Sofular Hamamı, Sofular Camisi'ni bilir misiniz bilmiyorum. Sofular Camisi'nin hemen yanındaki şeydir. Sofular Hamamı'nın özelliği de pazar günleri onun kadınlar bölümü ayrıydı. Kadınlar bölümüne semtin hanımlarını kullandığı, tercih ettiği bir yerdi. Onu da İstanbul'un güzelliklerinden, yaşanmışlıklarından bahsederken bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Aksaray'daki evimiz bizim 2 katlı yarı ahşap, yarı kâgir yapılıyormuş evler. Girdiğiniz zaman altta işte bir giriş holü, yani o zaman o güzel sofa, onun yanında bir oturma odası, üst katları genellikle kendine göre, hacmine göre bir misafir odası veyahut yatak odalarından ibaret olurdu. Genellikle ebeveyn yatak odası olur. Onun yanında eğer evin çocukları varsa o çocuklar hemen hemen bir odaya sığacak şekilde ona göre yatak düzeni hazırlanarak kullanılırdı. Eğer biraz genişse bu mekanda bir de misafir odası vardı ki o bayramdan bayrama açılan ama her zaman için kilitli ve temiz tutulan bir mekandı. Sobası olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum ama olsa bile pek yakılmazdı çünkü. Gerektiği zaman bayram günlerinde falan yakılırdı. Tabii şimdi İstanbul halkının o tarihte bu tür evlerde yaşamanın esasında kadınlara getirmiş olduğu ağır bir külfet vardır. Yani evin temizliği, ısıtılması, bakımı son derece şey ister, enerji sarf etmek, yorulmak ister. Hep apartman yaşayışını hayal etti İstanbul halkı, orada yaşayanlar. Şöyle düşündüler, ya kalorifer yok tabii, kalorifer düşünülmüyordu. Kalorifer olan yerler istisna yerlerdi. İşte bir Taksim'deki Mete Caddesi'ndeki ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki binalarda kalorifer vardı ama hemen hemen hiçbir semtte kalorifer yok. Apartmanların en büyük özelliği salonda büyük bir soba yakıldığı zaman kapılar açıldığında o sıcağın bütün odalara yayılmış olması, evlerin de sıcak bir şeyin odanın olmuş olması insanların özlemini çektiği, hasret duyduğu bir yaşam tarzıydı. Burayı tercih ediyorlar. Şimdi apartmanlarda yaşamak yani eski İstanbul evlerine göre meşakkatli. Yani İstanbul apartman çok rahat. Neticede binada bir hasar olduğu zaman, arıza olduğu zaman müşterek her şeyi hallediyorsunuz ama evinizde, müstakil bir evde çatı akıyorsa sizden başka bunu onaracak kimse yok. Bunları size yaparsınız. Bunun ikisi arasında tabii ki mukayese yaparsanız bugünkü yaşadığımız mekanlar yaşam için daha konforlu, daha rahat diye düşünüyorum. Yani tabii 1960'lara geldiğimizde bir de şey vardır. İstanbul'da siyah beyaz televizyonun görülmüş olduğu dönemde her çatıya dikilen antenler vardır. Onlardan hiç bahsetmeye de lüzum yok. Zaten bu nesil onu çoğu gördü, yaşamıştır tahmin ediyorum. Vallahi o yıllara aynı kadroyla dönecek olursam karşılaştırırım. Eski halimi tercih ederim. Ama aynı kadro, aynı komşular, aynı şartlar. Onu da söylemek lazım. Ben bugün Aksaray'ın son görüntüsünden hiç mutlu değilim. Hatta hatıralarımı
yaralamamak adına ben Aksaray'dan şu anda geçmek istemiyorum. ...1950'de yapılan İstimlak'la bütün çehresi değişti. Bütün şehre değişti. Sokaklar değişti, caddeler değişti, meydanlar değişti. Her şey değişti. Binalar yıkıldı. Bu fiziki değişiklikler. Bir de şey var, sosyal yaşam. Komşularınız gitti. En önemlisi bundan daha önemli değişiklik olamaz benim için. Komşularınız yıllarca her şeyinizi paylaştığınız, iyiniz, kötünüz, gözyaşını beraber akıtmış olduğunuz komşularınız yoktu artık. Onlar çeşitli semtlere kaçtılar. Kimisi memleketi de köyüne, evine döndü. Köy demeyelim de İstanbul'da dışarıdan göç vardı tabii ki. Yani Rize'den gelen, Bursa'dan gelen, işte ne bileyim Edirne'den gelenler var. Onların çoğu evlerine, ailelerine döndüler. Ve o başka semtlere taşındılar. Kimisi Kuzguncu'ya gitti, kimisi Beylerbeyi'ne taşındı, kimisi Kadıköy'e gitti falan. Çok büyük değişiklik oldu. Bana göre en büyük değişiklik o komşuların dağılmış olmasıydı. Ben 1962 senesinde benim işte Aksaray'dan gidişim 1978'dir. 1978'e kadar. Sonra 1978'de Erenköy'deki işte evimize geçtik. Ondan sonra bugüne kadar da orada yaşıyoruz. Yani benim eşim, bütün her şeyim Aksaray'da oluşmuştur. Biz hepimiz bir mahallenin çocuklarıyız. Aynı okulun çocuklarıyız. Hala da bizim arkadaşlıklarımız devam eder. Yani şey olarak mesela ne bileyim belki siz tanıyorsunuz belki Melda Hanım benim resmen kankamdır yani. Her gün konuşmasak bile mesajdan birbirimize sataşırız yani. Ne bileyim bir İclal'le hala da haftada biri ise bile devamlı görüşürüz. Bir Abdülkadir Küşün'le devamlı görüştüğüm, buluşup bir yerde kahve içtiğim, yemek yediğim arkadaşlarım. Onlarla bizim bağlarımız hep devam ediyor. Zaten artık biz de azaldık, fazla da kalmadık. Eski komşularım, eski arkadaşlarım ve eski mahallem varsa geriye dönerim. Bir de aynı yaşta olmak isterim tabii. En önemlisi bu. Aksaraylı olmak bir yaşam tarzıdır. Biz bütün yaşam kültürümüzü, okulumuzu, eğitimimizi, her şeyi oradan aldık. Biz büyüye, küçüğe saygı, büyüye saygıyı, küçüğe sevgiyi biz orada öğrendik. Yardımlaşmayı orada öğrendik. Bisiklete binmeyi orada öğrendik. Araba kullanmayı orada öğrendik. Bizim için bir yaşam tarzıdır. Benim için daha doğrusu bir yaşam tarzıdır. Ben hala da buraya bugün sizinle görüşmeye gelirken Aksaray'dan geçtiğimde içim titreyerek geçtim. Ben orada köşedeki Valide Camisi'nden annemi, babamı, kardeşimi gönderdim. Bunlar bizim için değerlerdir yani.